Günaydın. Yeni uyandım. Dün video kaydetmedim. Şu an gün doğumu bu arada. Dün video kaydetmedim ama Cunda'dayım. Mükemmel bir yer buldum. Gene gerçekten ıssız bir koy. Yani şansıma bu sefer süper yerler denk geliyor. Dün akşam bayağı aşırı rüzgar vardı. Onun için masayı falan şuraya attım. Arkası biraz rüzgarı kesiyordu. Rüzgar arkadan geliyordu. Poyraz vardı. Hatta arabayı da böyle çektim. Çadırın rüzgarını biraz kestim. Şuna rüzgar yemesin diye. Yani öyle sıkıntı olacak, çadırı sıkıntı olacak bir rüzgar yok da sürekli rüzgar gelince sıkıntı yaratıyor. Masada atıyorum peçete uçuyor, her şey uçuyor, tabaklar falan. Bir de rüzgar hasta ediyor, çarpıyor, soğuk gibi değil. Kimse yok, mis gibi. Kuş sesleri, dalga sesleri ki şu an çok sakin. Rüzgar komple gitmiş. Allah mükemmel oldu. Dün birazcık eziyetti. Zaten şu ağaca bakarsanız nasıl yamulmuş. Genelde rüzgarlı bir yer zaten Cunda. Bir burada arkadaş vardı, daha doğrusu bir abi vardı. Onun yanına geldim dün. Biraz oturduk, şey yaptık. Burada kendisi iş yapıyor. Oradan da çıktım, akşam geç kaldım. Akşam geldiğimde aslında istediğim yere de gidemedim. Öyle bir sıkıntı var. İstediğim yere gidemedim. Yol çok kötüydü. Bir gün önce aşırı burada yağmur yağdığı için yollar bayağı kapanmıştı. Bayağı uğraştım, bir yarım saat falan. En son bir yer artık arabayla geçilmeyecek gibiydi. Oradan geri dönmek zorunda kaldım. Sonra yolda işte bir yere girdim. Orada bir şey yoktu. Buraya girdim. Burası da efsane çıktı. Hemen kuruldum. Hava kararmıştı zaten. 7.30-8'de o civarda. Hızlı bir şekilde yemek yaptım. Kahvaltıyla duruyordum. Bir yemek yedim. Çok güzel. Bunun yanında bir tane daha çok güzel yer varmış. Dün dalgıç arkadaşlar söyledi. Buraya da gidebilirim. Burada da kalabilirim. Bakacağım. Selamlar. Cunda Adası'nda aynı yerdeyim. Hava biraz kapattı. Gündüz iyiydi de 1-2 saattir kapalı. Saat şu an 5 falan herhalde. 4-5 civarı, evet. Biraz bulutlar var ama yağacak gibi değil. Hava esiyor gene bayağı. Sabah aslında iyiydi. Öğlen falan da çok iyiydi. Sonra esmeye başladı. Burada 2 tane bıdık var. Bunlar çok güzel ya. Yani gerçekten aşırı tatlılar. Biri şu dişi, küçük olan, öbürü erkek. Bunlar böyle tek eşli takılıyorlar. Çift olmuşlar. Çöplerimi sürekli araklıyorlar. Yani ağaca assam uçuyor, yerden alıyorlar. Gene bir şey almış minik çöpün içinden. Çok tatlılar, aşırı uysallar ve çok korkaklar. Bunları biraz herhalde dövmüşler falan, korkutmuşlar. Sevemiyorum asla. Böyle kaçmıyorlar. Bütün gün yanımdalardı. Ama mesela seveyim desem hemen bir adım geri kaçıyor. Dibime kadar geliyor. En fazla elimi yalıyor. Çok korkmuşlar. Daha bak. Gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum. Gel. Gel. Bak böyle yani sevdirmiyor. Korkuyor bir şey yapacağım diye. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Öbürkü de aynı. Öbürü daha korkak. Yani hele böyle bir çıt mıt yapın, rüzgardan bir şey uçsun, hemen fıyıyorlar. Çok tatlılar ya. İkisi de çok masum. Çok uysallar. Mamam bitti. Büyük köpek maması taşıyamıyorum. Küçük alıyorum genelde. Bitti. Biraz önce yemek yedim. Tavuk yemiştim. Çok az vardı. Tavuğun yağı ile beraber onun içine biraz zeytinyağı koydum.
Onun işte bir tane tavuk bulyon attım. Üstüne de şehriyeyi doldurdum. Bunlara güzel böyle bir şehriye pilavı yaptım. Tavuk sulu, yağlı. Tadına da baktım, çok güzel. Tuzu eksik sadece. O da köpekler yiyecek diye tuz atmadım. Zaten bulyonda biraz tuz var. O bile aslında iyi değil de yapacak bir şey yok. Soğumak üzere zaten. Yani evet. Burada böyle bir tahta gibi bir şey var. Büyük buradaydı bu. Onun üstüne dökeceğim. Üstündeki kumları temizleyip ondan yesinler. Başka çünkü onlara verebilecek bir şeyim yok. Ekmek falan yemiyorum, taşımıyorum. Yani şu an onlara verebileceğim tek şey şehriyeydi. Onu pişirip verdim. Çok tatlı köpekler. Dişi olan zayıf. Böyle bütün gün oturuyorlar etrafımda. Dolaşıyorlar. Ama sevemiyorum. Çok korkaklar. Yani çok biraz hırpalanmışlar herhalde. Bugün de burada kalacağım. Yarın ileride başka bir koya geçeceğim. Aslında bugün de geçebilirdim de çok üşendim. Yani daldıktan sonra aslında hep geçerim diyordum da su beni çok yordu. Aşırı akıntı vardı. Nasıl göstereyim size, şu uçta bir burun var ya, oraya kadar gittim. Oradan şöyle açıldım. Oradan buraya gelene kadar bayağı yoruldum. Zaten totalde 3 saat falan sürdü. Tabii böyle git yüzme gibi değil, bir anda hızlı git gel. Yoruyor. 12 kilo ağırlık falan takıyorsun. Paletler hayvan gibi. Şu öndekilerde zaten elbiseler kurusun diye bıraktım. Şurada elbiseler var. Şurada da palet, zıpkın, ağırlık, bıçak vesaire var. Biraz rüzgarda, güneşte kurudular. Kaldıracağım. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Devam edeceğim. Vallahi yuttular. Yani bildiğiniz yalayıp yuttular. Vallahi çok üzülüyorum ama yani yiyecek başka bunlara verebileceğim hiçbir şey yok. Benim de yiyeceğim bir şey yok zaten. Yarın gideceğim için yani bir barbun var. Onu barbunya yemezler hayatta, konserve. Onun dışında yiyecek hiçbir, yumurta var yani bir tek. Bunlara ekmek lazım. Hala korkuyorlar yani. Onca şey yapıyorum ama yok. Lan köpek bitki, çiçek yiyor yemeğin üstüne. Çok ilginç. Çiçek yedi, oradan kopardı. Gel oğlum gel. Gel. Gel bir seni seveyim. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Ne gördün orada? Ne var orada? Ne var? Gel gel. Gel oğlum. Gel bir seveyim seni. Gel. Gel. Gel bir seveyim seni. Öbürü nereye gitti? Öbürü de şurada, dişi olan. Minik bir şey zaten. Hala yalıyorlar. Yani harbiden yuttular. Çok açmışlar. Yakında hiçbir bakkal falan da yok. Yani şu an buraya en yakın bakkal yarım saat falan. Çünkü bu Cunda'nın geldiğim yerinde zaten en az bir 20 dakikalık bir bozuk yol var. Çok bozuk olduğu için 20 ile falan gidebiliyorsunuz. Patır kütür patır kütür araba şey yapıyor. Yani oradan sonra hadi en fazla 10 dakikalık yol olsa yarım saatlik yol var. Yani burayı da böyle bırakıp gidip gelemem bir saat. Ay, çıkışta arabanın yanından benimle gelirlerse vallahi bir şeyler yapabiliriz. Zaten Tintin gittiğim için. İşte mama olaydı. Mama olsaydı efsane olurdu. Yarın hemen bir tane mama da almam lazım yiyecekle beraber. İşte bunları alacaksın, eve götüreceksin ya, mis gibi. Çok güzel bir levrek aldım arkadaşlar. Yani şu an tabii bu kameradan muhtemelen küçük gözüküyordur da maşallahı var. 750 gramı var rahat. Yani benim ellerim dev gibidir. Oradan hesap edebilirsiniz. Kamera tabii geniş açı olduğu için küçük gözükecek muhtemelen. Su üstüyle aldım. Spin takımımda. Çok sevdiğim bir su üstüdür. Oturuyordum. Oynak vardı burada, bir şıpırtı oldu. Hemen aldım bagajdan oltayı, su üstünü taktım, attım. Zaten 4. 5. atışta yapıştı hemen. Ondan sonra devam ettim tabii hemen. Balığı söndürdüm. Bu arada bu arkadaşlar böyle şekil olsun diye değil. Balığı yakaladıktan hemen sonra balığın şu, tabii şimdi bir elim orada, şu gözünün hemen arka tarafında beyni vardır. Oraya işte bıçak saplayarak balığı söndürebilirsiniz ki can çekişmesin, dakikalarca havasız, oksijensiz kalıp can çekişmesin diye. Yazık, günah. Ava yani bir kısmetinize, Allah'ın size verdiği nimete, o da bir saygıdır. Söndürdüğüm için böyle, yani kesinlikle şekil olsun diye değil.
Bu arada balığı işte böyle öldürmeye, söndürmek deniyor. Aldıktan sonra hemen atışa devam ettim. Çok yakındaydı zaten. Ya şuralardaki yani buralar aşırı derecede sığ. Maksimum 30 santimdir yani. Şu burada çok ileride şey yapıyor. Şu gözüken yerler 30 santim maksimum. Buraya nasıl gelmiş ya, hayret ettim. Ben bugün 3 saat daldım ya. 3 saat sudaydım. Yemin ediyorum bir tane balık görmedim. Yani ne bir karagöz, lapin, yani her yerde olan balığı bile göremedim. Umudu kesmiştim. Sudan çıktıktan sonra da zaten bir yarım saat sonra 4-5 tane yunus vardı. İyi ki de dedim çıkmışım. Tam zamanda çıkmışım. Atışa devam ettim. Bir tane daha atladı. Kapamadı yemi. Bir daha atladı. İkinci şapırtı oldu. Gene kapamadı. Sonra da bir daha hareket olmadı. Yani 2 kere nasıl kapamadı anlamadım. İlginç. Neyse, yarına zaten biraz önce demiştim videoda, yiyecek hiçbir şeyim kalmamıştı. Yarına güzel bir levreğimiz var. Rakı balık, ayvalık. Herkese günaydın. Saat 6.30'a geliyor. 6'da kalktım. Kahve falan içtim. Biraz oturdum. Telefona baktım. Şimdi biraz spin yapacağım. Olta atacağım yani. Balık tutmaya çalışacağım. Hava daha tabii aydınlanmadı. Mavi saatler. Masmavi her taraf. Köpeciklerim burada gene gitmediler. Oturuyorlar hala. Biraz video çekeceğim olta atarken. Tabii yani 2 saat boyunca sürekli balık tutmayacağım. Arada tutacağım için kaydı kapatıp balık tutunca falan açmayı düşünüyorum. Bakalım, inşallah bir şeyler tutarız. Bugün bir arkadaşım gelecek yanıma akşam. Geceye doğru. 4 gün benimle olacak. Bir balık daha alırsam şurada ufak bir oynak gördüm. Evet. Oynak var. Hemen şuraya atmam lazım. Kamerada gözüküyor bunlar. Gerçekten bilmiyorum. Ama şapır şupur. Şu bölgede. Şöyle çekeceğiz. Evet, aldım. Güzel boy. Güzel boy. 750 gram civarı gene. 700 gram. Güzel bir levrek mi? Evet. Yo, dünkünden küçükmüş. Bu biraz savaşçı çıktı. Görüyorsunuz. Maşallah diyelim. İnşallah devam eder. Hemen şuradan filmi yiyeyim. Dikenleri çok kötü. Şu dikenleri onun için eldivenle alıyorum. Elime batmasın diye. Ayrıca çok çırpındığı için iğneleri de elime saplayabilir ve bu iğneler ele girdi mi kancalı olduğu için çıkması çok sıkıntı. Evet, bir atlayış geldi. Abi şunu nasıl yakalayamıyorsunuz atlayıp da ya? Şaka mısınız siz ya? Şaka mısınız ya? Bunu nasıl yakalayamıyorsun Devrek'sin? Abi yani sen şunu avcı balıksın ya. Şapırt diye yakalaman lazım. Kör müsünüz?